BTC Haber TV'den herkese selamlar. Yılın son faiz kararı için bekleyiş sürerken gözler FED'e çevrildi. Masada iki seçenek var. Ya yine 75 baz puan artırılacak ya da daha yüksek ihtimalli görülen 50 baz puan seçilecek. Peki FED faizi 50 gelirse ne olur? 75 gelirse yatırımcıları nasıl bir senaryo bekliyor? Her şeyi bir kenara bırakırsak belirlenecek olan rakam bu kez ayrı bir öneme sahip, çünkü Aralık faizi aynı zamanda 2023'ün de habercisi olacak. Ayı piyasasından henüz çıkmamış olan kripto ekosistemi yine büyük oranda bu karara göre yol haritası çizecek. Faiz sonrası 2023'te kripto piyasasındaki beklentiye geçmeden önce bu zamana kadar neler olup bitti, gelin hep birlikte tüm bir yılı özetleyelim. Ve bir hatırlatma, Fed'in faiz kararını canlı yayınla BTC Haber TV'den takip edebilirsiniz. Kaçırmamak için kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. 2022'nin ilk ayında FED faiz oranını 0 ile 0,25 aralığında sabit tuttu. Açıklanan kararla birlikte Bitcoin'de hareketlenme görüldü ve Bitcoin gün içerisinde yaklaşık %8'lik bir artışla 38.100 dolara ulaştı. Enflasyon ise 7,5 olarak kaydedildi. Mart 2022'de FED faiz oranını 25 baz puan artırmaya yönelik bir hamle yaptı. Karar sonrası Bitcoin'in fiyatında anlık bir düşüş gözlemlendi, ancak bu düşüş çok sürmedi ve Bitcoin 40.000 dolar seviyesine yeniden çıktı. Yıllık enflasyon rakamı ise 8,5'i gördü. Yılın 5. ayında faiz oranı 50 baz puan artırıldı. 4 Mayıs günü yapılan açıklamayla politika faizi 0,75 ile 1 aralığına çekildi. O sırada enflasyon 8,6 seviyesindeydi. Haziran ayında ise FED artık iyiden iyiye gaza basarak faiz oranını 75 baz puan artırdığını açıkladı. 1994 yılından bu yana ilk kez böyle bir yükselişe gidilirken faiz artışı sonrası Bitcoin değerinde de düşüş meydana geldi. Alınan bu kararla birlikte ekonominin keskin bir darbe alma riskiyle karşı karşıya kalındı. Gel gör ki Haziran'da enflasyon 2022'nin zirvesini gördü ve 9,1 olarak kaydedildi. Bu tabloyu gören FED ayağını gazdan hiç çekmedi ve Temmuz, Eylül ve de Kasım aylarında peş peşe faizi 75 baz puan artırdı. Bunun sonucundaysa enflasyon kademeli olarak her ay %0,2 oranında azaldı. Ekim ayındaki yarım puanlık dramatik düşüşle birlikte enflasyon %7,7'ye geriledi. Şimdi yılın son faiz kararı ile birlikte 2023'teki ekonomik öngörüler de belli olacak. Beklentiler büyük oranda 50 yönünde olsa da yeniden 75 baz puan gelme ihtimali hala canlı. Bilindiği üzere FED enflasyonu düşürmek için faizi yükselttikçe Bitcoin yükselemiyor. Dolayısıyla faiz oranı bu kez 50 gelirse uzun bir sürenin ardından yatırımcıların yüzü gülebilir ve Bitcoin'de de az da olsa yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Ayrıca 2023'ün Şubat ve Mart aylarında açıklanması öngörülen 25 baz puan artış ihtimali de güçlenmiş olur. Nihayetinde enflasyon oranını %2'ye düşürme gibi bir hedef var ortada ve bu hedef için de düğmeye basılacaktır. Fakat madalyonun bir de öteki yüzü var tabii. Toplantıdan sürpriz bir karar da çıkabilir ve yeniden 75 baz puanı görebiliriz. Öyle bir senaryodaysa piyasalardaki mevcut durgunluk yeni yılın ilk aylarında da hissedilecek demektir. Bu hafta Aralık ayı FED faiz kararını beklerken tüm yılın piyasa değerlendirmesini birlikte yapmış olduk. Faiz açıklamasının hemen ardından BTC Haber TV canlı yayınında buluşuncaya dek hoşça kalın.